Herkese merhaba. Bugün 1992 model W126 kasa 560 sel aracımızla birlikteyiz. Bu gördüğümüz araç Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından çok uzun süreler kullanılmış ve 200 bin kilometrede şu anda. Bülent Arınç, İsmet Sezgin, Hikmet Çetin gibi zamanda meclis başkanlığı yapan birçok kişi bu aracı kullanmış ve şu anda 200 bin kilometrede oldukça fazla yol yapmış ama içi pırıl pırıl, göreceğiz hepsini. 1973 yılında bu araç tasarlanmaya başlanmış. Ünlü Mercedes tasarımcısı Bruno Sacco ve onun ekibiyle beraber gerçekleşmiş. 1979 yılında ise Frankfurt Otomobil Fuarı'nda tanıtılmış ve 1980 yılı ile 1992 yılları arasında oldukça fazla üretilmiş. Öyle ki 820 bin adet sedan, yani bu tip kasadan, bir de kupe kasası var. Ondan da 75-80 bin adet üretilmiş. Bizim aracımız sel, yani daha uzun olan long olarak adlandırılan araç ve toplam 15 santim kadar daha uzun. Yani iki dingil arasındaki mesafesi normal SE tipindeki modellere göre 15 santim daha uzun. Bu da tabii arka diz mesafesinin daha fazla olmasını sağlıyor. Şimdi aracımızda oldukça güçlü ve büyük bir motor var. 5.5 litre Mercedes'in M117 kodlu V8 motoruna sahip. Bu motor üstten tek egzantrikli, yani V şeklinde motorumuzun bir tane burasında ve bir tane de burasında olmak üzere iki tane egzantriği var. Toplamda 16 sübap var. 300 beygir güce sahip ve bu aracı da oldukça iyi bir şekilde taşıyor. Ama bu gördüğümüz araç zırhlı. Camları oldukça kalın. Cam tuğla gibi, hatta göreceğiz hep beraber. Çok ciddi bir güvenlik şeyi var. Sonuçta devlet tarafından, dediğimiz gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından kullanılmış bir araç. Bu gördüğümüz aracın zırhsız olanı sıfırdan 100 kilometre yaklaşık 7,5 saniyede çıkıyor. Şimdi aracımızın genel olarak bir dışından bahsedelim. Dediğimiz gibi 1973 yılında tasarlanmaya başlanmış ve yerini aldığı V116 kasaya göre oldukça önemli değişimler geçirmiş. Aracın daha az yakıt tüketmesi için ve kullanımının daha rahat olması için o dönem yapılan çalışmalar sonucu bu karşımıza çıkıyor. Daha farklı, daha aerodinamik özellikleri önde bir model. Oldukça değerli toplu bir tasarım var. Mercedes'in gerçekten en beğenilen tasarımlarından bir tanesi ve W116'dan sonra güzel bir geçiş gerçekleşmiş. Şimdi aracımızın etrafını bir gezip bir bakalım isterseniz. Şimdi bizim aracımızda oldukça fazla krom kullanımı mevcut. Ön tamponda var, işte zaten Mercedes'in klasik panjurunda var, ön camda var, aracın komple yan camlarında var. Hatta zırhlı bir model olduğu için buralarda bile bakın krom fazlasıyla kullanılmış. Camımız çok dikkat çekici. 4 santim neredeyse kalınlığında bir cam var. Jantlarımız 15 inç genişliğinde. Ölçüleri de 215, 65, 15 ebadına sahip. Şöyle bakıyoruz. Mesela krom detaylarımız arkada da sıklıkla kullanılmış tamponda ve şu efsane 560 sel yazımız da burada görüyorsunuz. Bir krom detaylarımız burada da var. Şöyle gelmişken hemen bir bagajına da bir göz atalım. Takipçilerimiz her zaman bir şekilde bagajı da soruyorlar. Bakın şöyle. Yani günümüz modellerine göre bakıldığı zaman normal D segmenti sedan araçlardan daha küçük bir bagaj hacmi var diyebiliriz. Şöyle halının altına da bakalım. Evet, stepnemiz burada. Burada herhalde ikinci akü için bir yer mevcut. Burada da elektrik tesisatı ile alakalı bir yer var. Görüldüğü gibi bagajımız da bu şekilde. Şimdi isterseniz aracımızın içerisine girip bir bakalım. Ne detaylarımız var? Her şeyden önce şunu söyleyelim. Aracın içi mükemmel temizlikte. 200 bin kilometrede bir araç ama sonuçta büyük ihtimal 0 kilometre alınmış ve kullanılmış uzun dönemlerce meclis başkanlığınca. Aracımızın bakın deri döşemeleri, en ufak bir yırtık, çatlak veya bir eskime, matlaşma yok. Kapı kollarında da aynı şekilde ve kapı içlerinde de benzer bir şekilde öyle görünüyor. Şöyle elektrikli koltuklarımızı gösterelim. Aracımızın kontağını açalım. Burada elektrikli koltuğumuzun hafızası ve sırtlık ayarı ve minder ayarı mevcut. Bakın şimdi bu minder sırtlık ayarımızı yapıyoruz. Bu da minderimizi ileri geri yapıyor. Hatta şu beşik hareketimiz, sırtlığımızı düzeltip yaparsak daha iyi olacak gibi görünüyor. Bu da sırtlığımız görüldüğü gibi. Şurada da beşik hareketini yapıyor. Yani yükseklik gibi diyebiliriz.
Bu da başlık. Her türlü ayarlanıyor. Bu arada arka koltuklar da elektrikli ama şöyle elektrikli. Sadece ileri geri yatma pozisyonu yapıyor. Ve iki taraftan da bütün koltuk kumanda ediliyor. Yani tek bir koltuğun sağlı veya sollu şekilde değil doğal olarak. Şimdi bizim aracımız 1992 model. Bu araçlar 1986 yılında makyajlandı. Bu nedenle tuş takımı, ses sistemi, işte belirli özellikleri mesela airbag'li olması, çeşitli çekiş kontrol sistemlerinin olması bu modele özgü. Yani 1986 yılından sonra olan makyajlı modele özgü olmasıyla dikkat çekiyor. Mesela torpidomuz, buraya da bakalım elimizdeymişken dolu. Bütün orijinal kitapçıkları üzerinde. Hepsi Mercedes amblemli. Bakın. İşletme talimatı. İngilizce maintenance booklet. Ve çeşit çeşit şeyler. Şimdi aracımızın motorunun 5.5 litre bir V8 motor olduğundan bahsettik. Şanzımanımız ise 4 ileri otomatik ve 1 geri doğal olarak. Burada cam açma düğmelerimiz ve ayna kumandalarımız. Bu sağ ayna, sol ayna olacak şekilde. Bunlar ön camlar, sol, sağ, arka ve ses ayarı. Ön arka ses ayarı olacak şekilde görüldüğü gibi. Burada da işte flaşörlerimiz, klima sistemimizin, havalandırma sistemimizin kumandaları. Şeyleri biraz ilginç. Böyle geçmişle gelecek arasında bir tasarıma sahip olan havalandırma ızgaralarımızda. Hatta bir önceki kasa W116'da da benzer havalandırma ızgaraları mevcuttu. Aynı şekilde buraya taşımışlar ama çok daha modern bir kokpit. Tam kalitesi de kesinlikle de daha iyi. Bu açıkça belli oluyor. Motorumuzu açıyoruz. Evet, görüldüğü gibi karşımızda kocaman dev gibi bir 5.5 litre V8 Mercedes motoru var. Bu motorun bazı özellikleri var. Üretildiği dönemde Sauber takımının C8 modelinde çift turbo uygulanarak kullanılmış ve gücü de 800 beygire kadar artmış. Bayağı iyi bir motor. Ayrıca yine AMG tarafından elden geçirilen bu 560 sel modelinin 6.0 diye bir modeli var. AMG 6.0 560 sel. İşte o modelde kullanılan motor da 385 beygir güce sahip ve ne yapılmış? Üstten tek egzantrik sistemi, üstten çift egzantrik olarak yapılmış. Motor hacmi artırılmış, motor stroku yükseltilmiş ve bu sayede de 385 beygirlik bir güç elde edilmiş ve performansta da ciddi şekilde artış sağlanmış. Evet, şimdi motorumuzu da tanıdık. Aracımızda sürüşe geçeceğiz. Ama ben arka koltukta oturacağım. Çünkü bu arabanın keyfi arka koltukta çıkar açıkçası. Şimdi bulunduğumuz araç dediğimiz gibi çok temiz bir araç. 200.000 kilometre kullanılmış ama gıcır gıcır. Şu anda basıyoruz mesela, çok güzel. Motor sesi felaket güzel. Çok hoş. Homur homur V8 gürültüsünü, homurtusunu yine burada da hissediyoruz. Araba bir de ağır olduğu için normal zırhlı camları hatta öyle bir kalın ki 4 santim cam tuğla gibi bir şey. İnce cam tuğlalar gibi, o kadar kalın. Ağır olduğu için tabii normal performansının altında 300 beygirlik bir aracımız da olsa ama yine de çok güzel gidiyor. Ve daha böyle yumuşak hissettiriyor. Süspansiyon sistemi mutlaka bu araçta daha farklıdır standart araca göre. Mesela bu araçta daha önceden 600 sel modelini, W140 600 sel modelini test etmiştik. O araçta zırh yoktu. Ama şunu söyleyelim. Mesela en dikkat çekici nokta, W140 modelinde sünger tarzındaki koltuklar kullanılırken burada Pullman'daki gibi yaylı, böyle somya gibi bakın koltuklar kullanılmış. Yani yaylanma hissi mükemmel bu araçta. Çok güzel. Mesela arka koltuklar da elektrikli olarak ayarlanıyor. Tek hem iki sağda hem solda ayarlanabiliyor. Bakın şu şekilde hızlı bir şekilde elektrikli olarak ayarlanıyor. Çok aşırı yatmasa da yine de bayağı bir faydası var konfor olarak. Bunun haricinde ahşap trimleri çok güzel duruyor. İç kısımları zaten bakın deriler böyle
Araları kapitoneli gibi yapılmış. Kapitone yok ama büzgülü büzgülü. İçeride gri renk, açık gri renk hakim. Siyah olsaydı bu kadar ferah olmazdı. Yani devlet aracı olmasına rağmen, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir makam aracı olarak kullanılmasına rağmen gri seçilmiş, güzel de yapılmış. Arkada bir havalandırma ızgarası mevcut. Normalde eski araçlarda pek olan bir şey değil ama burada sonuçta lüks bir araçta olduğumuz için bu kullanılmış. Arka hatta. Çok güzel. Evet, az önce arkada attı, çok güzel oldu. Ağır olmasına rağmen araba bayağı bir şey yaptı, hissettirdi. Zaten gördüğümüz kadarıyla orada ya patinaj önleme ya savrulma sistemi tarzında bir şey devreye girdi. Silecekler çok ilginç çalışıyor bu arada. Yağmurlu bir günde test yapıyoruz. Sileceklerin çok egzantrik bir çalışma tarzı var. O da ayrıca bir ilginçlik oluşturuyor burada. Ama yaylanma çok güzel. Yani bu araç o 70'li yılların Mercedes modellerini fazlasıyla andırıyor his olarak, koltuk olarak, yaylanma olarak. Mesela 600 Pullman modeline binme fırsatımız olmuştu. Orada da çok güzel yaylanıyordu araba. Koltukları da bu tarzdaydı zaten. Normal yaylı gibi, Somya gibi. Ama 600'lerde mesela W140'da böyle bir yaylanma yoktu. Farklı bir konfor vardı. Bu ayrı bir araba. Gerçekten bu 70'li yıllara ait ve zaten 92 yılında üretilmiş olmasına rağmen, o zaman üretim bitmiş olmasına rağmen W140 daha çok 2000'li yılları artık tasarlandığını hissettiriyor zaten. O yüzden ikisinin konfor hissi tamamen farklı. Konfor olarak da çeşitli şeyler kullanılmış. Camlarda böyle elle açılıp kapatılabilen perdeler mevcut. Böyle kumaştan, raylı. Aynı şekilde sol camda da mevcut. Arka cam da aynı şekilde. Böyle elle açıp kapatabiliyorsunuz. Bunlar elektrikli mi abi? Değil mi? Yok. Elle. Bu aksesuarların sonradan takılmış olma ihtimali yüksek. Evet, bu arada aracımızda böyle bir ayarsızlık var. Motoru aslında çok iyi kondisyonda. Ama ara ara testimiz sırasında bu gitti. Motor kendini stop etti. Ya elektrik arızası gibi görünüyor. Ama yine de bu arada çalıştırırken de çok güzel bir sesimiz oluşuyor. Çalıştırıyoruz. Abimiz gaza böyle sonuna kadar basıyor. Aracı kendine getiriyor biraz. Çok güzel bir ses geliyor. Yani böyle vızıltı, homurtu her şey var. Tipik Alman V8 motorlarının o güzel sesi burada mevcut. Evet, 560 sel testimizi tamamladık. Olmadık aksiliklerle karşılaştık. Yağmur yağdı, dolu yağdı, dev bir örümcekle karşılaştık. Ama yine de bitirdik. Aracımız biraz kirlendi. Silerek aracımızı başladığımız günümüze bu güzel aracın testiyle tamamladık. Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki yerini de gördük. Ve gerçekten konforlu, güzel bir araç olduğunu hep beraber test etme şansımız oldu. Bizi izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bugün 1992 model model oldu. Tamam abi, görüşürüz. Sana değil abi, dilim dönmedi. Akü bitti. Yok, bu çalışıyor. Yok şöyle. Ha. Tamam. Hazır mıyız? Tamamdır. Herkese merhaba. Bugün 1992 model Mercedes 560 Cell'le birlikteyiz ama motor çalıştı. Bekle abi. Şanzımanım Okey mi? değilim. Şunlar gitsin, motor çalıştıracaklar şimdi. Tabii bunu da düşünemedik. Abi başrol de çok nazlı ya. Dur. Ne? Dur. Başrol de çok nazlı diyorum. Çok. Burada da böyle bir durum var işte. En güzel dışarıda içeride çekmekmiş. Nasıl Hazır mısın? aldık, içeri mi alsak? Hazır mısın? Dur. Kameraya çıktın ya. Akü gitti. Gitti mi abi? Oh, sese bak.
Düzeldi yani şimdi dilimi ısırayım abi. Ne düzeldi? Düzeldi araba diyecektim de dilimi ısırayım. Yok, bir ayağımla frene, bir ayağımla gaza basarak. Öyle mi? Ha. Ya rolanti düşük. Allah bak düzeldi dedim. Düştü düzeldi dedim. Hay a ben ya. Hay a ya. Şaka gibi ya. Böyle bir şey yok. Ha? Evet, çekimimizde aksilikler bitmedi. Bir de dev örümcekle mücadele ediyoruz. Bakalım arkadaşa. O da korktu tabii. Evet, W126 kasa 560 sel testimizi ve incelememizi tamamladık. Gerçekten çok güzel bir araç, çok konforlu. Uzun bir süre Türkiye Cumhuriyeti Meclisi... Ne diyorduk ya?